Sevgili Motobox dostları, herkese merhaba. Biliyorsunuz biz Motobox olarak İstanbul Avrupa yakasında ve tüm Türkiye'de de en büyük SYM, Lambretta, Peugeot bayilerinden bir tanesiyiz. Avrupa yakasında bu büyük markaların satışını yapıyoruz. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi bugünlerde, ya yeni bir scooter alacağım, daha doğrusu scooter almak istiyorum, nelere dikkat edeceğim? Nelere dikkat etmeliyim? Yani bunu hem Instagram'da görüyoruz, bize gelen DM'den mesajlarda ya da bizzat bizim YouTube'daki videolarımızı ya da Instagram'dan bize izleyip güvenip sağ olsunlar bizzat buraya gelip ya da telefon açıp ya bu işe yeni başlayacağım, nelere dikkat etmem gerekiyor, nasıl bir scooter almam lazım diye sorular geliyor. Biz de bunların hepsini toparlayalım ve açıklayıcı, deneyimlerimiz ölçüsünde, bilgimiz ölçüsünde sizlere yol gösterici, rehber olacak bir rehber video çekelim istedik Motobox olarak. Bir de bizim dilimizden, bizim gözümüzden dinleyin istedik. Şimdi scooter tabii uzun yıllar Türkiye'de aslında çok kısıtlı kalmış bir sektördü ama artık iki tekerde bugün pazar 1 milyonlar civarına geldi. Yani yılda 1 milyon adet ama bunlar hala başlangıç. Çünkü trafik koşulları bir scooter olmadan trafiği geçmeyi, filtrelemeyi mümkün kılmıyor maalesef. Bunu biz en çok şuradan görüyoruz. Öyle müşteri profilleri bize gelmeye başladı ki ya ben yıllarca motosiklete, iki tekerlilere karşıydım. Fakat yaklaşık 5 kilometrelik bir yolu, ana arterlerdeki yolu 1 saat, 1,5 saatte geçmekten, yakınımdaki arkadaşların scooter kullandığını görmekten, çünkü 1,5 saatlik yolu scooterla gerçekten 7-8 dakikada alıyorsunuz. Özellikle biz burada İstinye tarafındayız, Avrupa yakasında. Büyükdere Caddesi, Maslak, Levent arasındaki trafik baktığınız zaman gerçekten sabah ve akşam çıkış trafikleri o kadar yoğun oluyor ki köprüye gelinceye kadar Maslak'tan oradaki trafiğe, arterlerden dağılıma kadar olan yaklaşık 5-6-7 kilometrelik yolda 1 saat, 1,5 saat zaman geçirildiği oluyor. Fakat bir scooter'a biniyor olsanız, sadece 30 kilometre hızla bile filtreliyor olsanız trafiği 15 dakika içerisinde bunu geçmeniz mümkün. Ne o kadar egzoza maruz kalacaksınız, ne o kadar strese maruz kalacaksınız. Bir de bu arada biliyorsunuz otomobillerin içerisinde genelde sabah ve akşam trafiğine bakın 1200 ile 1600 cc arasında ortalama bir otomobilde bir kişi var. Burada genellikle 125 cc, yani bir otomobilin 1/10 kadar bir güçle, tabii ki hem ekonomisi aynı şekilde hem yakıt sarfiyatınız aynı şekilde düşüyor. Böyle bir avantaj kullanıyorsunuz. Park etmesi çok daha kolay vesaire derken birçok kesinlikle karşı olan insanlar bile dönmeye başladılar ve scooter kullanmaya başladılar. Bunu artık yakın çevrenizde siz de görüyorsunuz. Aslında scooter tehlikeli falan değil. Şöyle, iyi bir eğitim aldıysanız, trafik kurallarına uyarak sakin bir şekilde kullanıyorsanız, bunun tek bir ölçütü var. Ben yani işte gençliğimden beri kullanıyorum. 30 yıla yakındır bu işin içindeyim. Hemen hemen her gün kullanıyorum. Motosiklet ya da scooter. Kaskımı takıyorum, eldivenlerimi takıyorum. Tüm trafiğe kontrol ederek, otomobillerin beni göreceği mesafelerde kendime güvenlik balonu oluşturarak kullanıyorum. Bunları eğitimlerde zaten iyi bir eğitim almak şart. Gerçekten scooter bugün büyük şehirlerde trafiği geçmekte, yani neden daha önce binmedim diyeceğiniz bir araç. Bunu biliyorsunuz. Fakat nasıl alacaksınız, neye göre alacaksınız? O kadar çok seçenek var ki. Bir de çevrenizde kullananlar size öyle yollar gösteriyorlar ki, gösteren o kadar arkadaşınız var ki herkes bir şey söylüyor derken kafanız karışabiliyor. Sevgili Motobox izleyicileri, şimdi bu konuda aslında yani biz de bunu sonuçta Almanlardan öğrendik. Uzun yıllar Alman otomobil ve motosiklet firmalarında çalışırken bu işin temellerini, yani kavram olarak temellerini de gördüğümüz kadarıyla size anlatmam gerekirse bir kez küçük bir scooterla başlamak gerekiyor. Ne demek küçük bir scooterla başlamak? Küçük bir scooterla başlamak demek 125 cc'ye kadar olan bir scooterla başlamak demek. 50 cc olur, 100 cc olur, 125 cc olur. Fakat bugün artık 125 cc bir standart oldu. Bir ehliyet sınavına girmeksizin bir ehliyet sınavında harcayacağınız zamanın yarısı kadar bir sertifika programıyla, 5-6 saatlik bir eğitimle ve bir direksiyon sınavına bir scooterla canlı bir şekilde bir parkuru dolaşarak bir sertifika hak edecek şekilde bir sınava giriyorsunuz ve tüm Avrupa'da da, Avrupa Birliği kurallarında da böyle. Biz de Avrupa Birliği regülasyonlarını izlediğimiz için 125 cc sınıfı yeni başlangıç için ideal bir sınıf. Yalnız burada tabii ki bir takım farklar var. Ne gibi farklar var? Yani ne hissedeceksiniz? Bir kez görüntüsüyle baktığınız zaman işte elma şekeri gibi Peugeot'un Django modeli. Bizim en çok sattığımız model mesela Peugeot'da. Burada işte Lambretta, renkli, çok güzel, çok şık, küçük bir şehir içi scooter'ı. Burada SYM'nin
tabii biraz daha teknolojik, biraz daha donanımlı modelleri geliyor. Biraz daha üst seviyede modeller geliyor SYM'de. Lastik çapları büyüyor. Burada ben 12 inçten başlayıp 13 inçe kadar gösteriyorum ama bu tabii ki 14 inç ve 16 inç 125 cc'ler de var. Burada çok önemli bir seçenek bu. Bir scooter alırken aslında bu girizgahı yapmamın nedeni şuydu. Çok kafamız karışık. Önce ihtiyacı belirlemek gerekiyor. Bir scooter alacaksınız. Sadece rengine bakarak, görüntüsüne bakarak seçmek belki yeterli olmayabilir. Biz yine de temel kurallara bağlı kalacaksak eğer şuradan yola çıkmamız lazım. Önce ihtiyacı belirlemek gerekiyor. Siz bunu gezinti ve keyif amaçlı. Yani biz bu bölgede Boğaz'a çok yakınız. İşte bizim müşteri profilimizde çok fazla. Ya ben hafta sonları şöyle bir Boğaz'a ineyim. Market alışverişime gideyim. Çok fazla yoğun trafikte geçmek için işte ana merkezlere gitmek üzere böyle 5-10 kilometre çapında kullanacağım gibi bir ihtiyacınız olabilir. Ya da ya ben artık otomobille geçemiyorum trafiği. Ben scooter'a geçmek istiyorum. 2 tekerleğe geçmek istiyorum. Her gün TEM'e, E5'e yani ana arterlere girip otobanlardan gideceğim bir yolda scooter kullanmaya başlayacağım ve her gün işte atıyorum 20-30 kilometrelik yollar yapacağım diyebilirsiniz. Yani şu çok önemli. Ne amaçla kullanmak istiyorsunuz? Ne kadar kullanacaksınız bir yıl içerisinde? Şimdi bu Pareto çok önemli. Yani siz zamanınızı %80'inde nasıl kullandığınız önemli. Ya ben arada bir uzun yola da gidiyorum. Yani yılda bir kez uzun yola gidiyorsanız 125 cc ile de uzun yola rahatlıkla pekala gidilebilir. 300, 400, 500 kilometreleri bir gün içerisinde 700 kilometreye kadar bir 125 cc scooter'la her saat başında 1,5 saatte bir molalar vererek, çay içerek yani yılda bir kez çıkıyorsanız 2 kişiyle çok rahat 125 cc ile de uzun yol yapabilirsiniz. Ama önemli olan sizin %80-90 ne yapıyorsunuz? O önemli. Yani yıl içinde çoğunlukla kullanıma göre seçmek gerekiyor. Yani ben arada bir uzun yola gideceğim diye bir scooter seçtiğiniz zaman daha büyük bir scooter seçmeniz gerekirse o zaman da şehir içinde sıkılacaksınız demektir. İhtiyaç burada çok önemli. İhtiyacı sınırlarken de faktörlere bir bakmak gerekiyor. Yani ben tek başıma gideceğim. Mesela bunun için tek başıma Boğaz'da sadece hafta sonları bir gidip Boğaz'da bir çay kahve içmek istiyorum. Arada bir çok trafikte bir kısa mesafeye gitmek istiyorum. İşte burada 12 inçlik, küçük, çok şık, benim için estetik de önemli dediğiniz zaman kısa mesafelerde, bakın bu çok önemli. Yani benim bir yıl içerisinde kullanımımın %80'i şehir içi kısa mesafelerde 5-10 kilometre çapının içinde olacak diyorsanız, ana arterlere çok çıkmayacaksanız, sadece arada bir çıkıyorsanız 12 inç teker çapına sahip bir Django ya da bir Lambretta ya da bunların muadili SYM'de Fiddle var. Çok benzer. Zaten her ikisi de SYM altyapılıdır. Django'da, Lambretta'da da Peugeot ve Lambretta markaları motor olarak, altyapı olarak dünyanın en sağlam markalarından bir tanesi olan SYM'yi seçmiştir. O nedenle aynı altyapıda olduğu için bunlardan bir tanesini bu muadilde dediğim gibi SYM'nin Fiddle modeli ki bunların hepsi bizim Motobox kanalımızda her birinin ayrı ayrı incelemesi var. Siz ihtiyacınızı belirledikten sonra bence ona göre oradaki bizim seçeneklerden, modellerden incelemeleri teker teker 10-15'er dakikalık incelemelerimiz var. Oradan ayrıntılı incelemenizi çok tavsiye ederim ve yorumları da dinlemenizi. Çünkü her ne kadar olsa da biz belki her şeyde objektif bakamıyor olabiliriz ama aşağıda kullanıcı yorumları var. Binlerce kilometre, on binlerce kilometre kullanmış olan kişiler de yorumlarını paylaşıyorlar bizimle orada ve sizlerle. Oradaki yorumlar da çok kritik. Bu yorumları izleyerek, okuyarak bir fikir edinmiş olacaksınız. O nedenle lütfen sizler de zaten yorumlarınızı mutlaka videolarımızın altına ya da Instagram'daki reelslerimizin altına yapın. Eğer kısa mesafelerde kullanacaksanız, gezinti amaçlı, hafta sonu işte eşimle gideceğim, yalnız gideceğim. Eğer eşinizle gidecekseniz, örneğin bu sınıfta en geniş oturma alanına sahip Django çok ideal. İşte 12 inç lastikleriyle kısa mesafe. Önde bir de ABS'si de var. Bu size yeterli güvenliği sağlar. Bununla 40-50 km hızlarla tabii ki yani bir şey geçmeniz gerektiğinde yaklaşık 120-130 kilo ağırlıklarındadır bu 12 inçli küçük scooterlar. Bir araç geçmeniz gerektiğinde tabii ki gazlayıp 70-80-90-100 km hızlara kadar da çıkabilirsiniz. Ama ideal şartlarda gezinti için 40-50 kilometre hız sınırlarına uyarak 40-50-60-70 kilometre hızlarda kaskınızla ve eldiveninizle rahat kullanabileceğiniz, çok rahat pratik bir şekilde park edebileceğiniz, eşinizin de arka tarafta rahat oturabileceği bir scooter. Bu boyut. Ya ben genelde 2 kişi gitmiyorum. İşte bunları görüyorsunuz yani arkadaki kişi de çok rahat ayaklarını koyup arka tarafta da oturabiliyor. Başlangıç için en çok tercih edilenlerden bir tanesi eğer dediğim gibi 5-10 kilometre çapında hafta sonu, hafta içinde birkaç kez kullandığınız, çarşıya, pazara gidecekseniz alışverişlerinizi yapabileceğiniz, işte yetmiyorsa çantanızı koyabileceğiniz, önde bunların hepsinin bir mandalı vardır biliyorsunuz, poşetlerinizi asabileceğiniz, bagaj altını kullanabileceğiniz çok keyifli, sorunsuz bir scooter. Şimdi bu boyut
Dediğim gibi küçük mesafeler için. Ya ben genelde tek kullanıyorum ve biraz da sportif olmasını istiyorum. O zaman şimdi burada da Lambrеттa'nın 125 ve 200 cc'leri devreye giriyor. Yine bunlar mesela hava soğutmalı. Bu arada şöyle de bir efsane var, onu da hemen geçelim. Siz soracaksınız. Çünkü sormadan biz söyleyelim. Ya işte hava soğutmalılardan ziyade su soğutmalıları tercih edelim. Performans istiyorsanız, uzun yolda kullanacaksınız. Gün içinde en az 4-5 saatiniz scooter üzerinde geçiyorsa su soğutmanın tabii ki farkını yaşarsınız. Suyla soğutulan metal doğal olarak parçalar yüksek ısılara maruz kaldığında daha rahat çalışırlar. Ama bu demek değil ki hava soğutmalılarda bunlardan daha az eksik kalsınlar. Özellikle kısa mesafelerde kullanıyorsanız yarım saatlik, 1 saatlik, 2 saatlik kullanımlarda, çünkü sonuçta Uzak Doğu'nun %90'ında hala kullanılan en sağlam makineler bunlar. Uzak Doğu'nun nemini, o coğrafyanın nemini ve ısısını düşünün. Yıl içerisinde ne kadar uzun bir süre yüksek ısılarda, 40-50 dereceler, %90, %100 nemlerde yıllarca sorunsuz hizmet vermiş makinalara ya bunlar da sorun yaşıyor demek biraz şehir efsanesi gibi oluyor. Yani gerçekten altta bilimsel bir temelden esas almalı ki yorumlar ve konuşmalar. Yani pek kulak asmadan böyle diyorlar, şöyle diyorlar ya da işte öyle oluyormuş, böyle oluyormuş gibi yorummuş gibi yorumlardan ziyade gerçek kullanıcı deneyimlerini dediğim gibi yorumlardan da okuyabilirsiniz. Zaten internet ciddi bir kaynak. Orada hem kendi sitelerinde hem kıyaslama yapan, teknik kıyaslamalar yapan sitelerde, birçok forumlardan çok güzel yorumlar alabilirsiniz. Ama bizim deneyimlerimiz, yıllardır bu işin içinde olan kişiler olarak, hobisi bu iş olan kişiler olarak hava soğutmalı makinalarda eğer çok uzun hizmetler, yüksek süratler, tempolar, performanslar gibi ekstrem şeyler istemiyorsanız rahatlıkla erişinizi göreceği yönündedir. Ki bugün İstanbul trafiği gibi yoğun bir trafikte bile siz hava soğutmalı küçük makinalarla işinizi görebilirsiniz. Önde bir ABS olmasını yeni başlayan birisi için tercih ederiz. Yani tabii ki ön frene bastığınızda kitlenme olmaması, çünkü öne yığılmalar vesaire gibi şeyleri bertaraf etmesi. Kombine fren sistemi de iyidir. Yani her ön ya da arka frenden herhangi birine aniden bastığınızda basmadığınız fren tarafını da öne bastıysanız arkaya bastıysanız önü de bir %20-30 oranında kombine bir şekilde sıkmasını sağlamak otomatik olarak sizin stabilizenizi korumak açısından önemli. Bununla birlikte dediğim gibi kitlenmeleri önlemek, kaymaları önlemek için bir ABS olmasında da bu kısa mesafe scooterlarında önemli bir özellik. O nedenle de önde ABS'si olan işte böyle Peugeot, Lambretta gibi ya da ben biraz deneyimliyim ya daha önce de kullandım. Yani ABS şart değil, zaten bir deneyimim var diyorsanız işte Fiddle çok ideal seçeneklerden bir tanesi. Aynı motoru paylaşıyorlar Django'yla ve Lambretta'yla. Çok güzel fiyat performans seçenekleri. Şimdi bugün itibariyle yani Mayıs-Haziran 2024 itibariyle 145-155 bin TL'ler bandında olan işte bu aralar kampanyaları var vade farksız 9-10 taksitli. Bu kampanyalardan yararlanarak böyle küçük ihtiyacınızı hobi amaçlı göreceğiniz, şık, seyrettiğinizde de keyif alacağınız, binmekten de keyif alacağınız, nostaljik havalı işte birazcık daha böyle barok, yumuşak hatlı yıllardır üretilen dizaynlar ya da biraz daha böyle gotik, sert, İtalyan çizgili, sportif hatlı bir Lambretta ya da dediğim gibi yine hafif yuvarlak hatlı, barok hatlı bir Fiddle, SYM Fiddle işinizi rahatlıkla görecektir 12 inç. Ama burada dikkat etmeniz gereken ucuz komponentli, ucuz parçalı scooterlara girmeden biraz yukarıda kalmaya çalışırsanız imkanlarınız ölçüsünde. Çünkü frenaj kalitesi çok önemli, stabilite önemli, malzeme kalitesi önemli. Sonuçta bunun üzerinde gidiyorsunuz. Belirli bir kaliteyi mutlaka gözetin. Scooter seçerken ABS'si olmasına, bu kullanılan materyallerin kaliteli materyallerden ve dünyaca ünlü bilinen markalardan seçilmiş olmasına, işte Bosch bir fren sistemi mi kullanıyor üzerinde, kaliteli markalardan bir motor yönetim sistemi mi kullanılıyor, lastik yapısı vesaire, bunların hepsi açısından belirli bir kalitenin üzerinde kalmak da tabii ki tavsiyemiz budur. Bunlar da bu konularda çok ideal. Zaten dünyada üstte böyle premium seviyede 3 tane 4 tane marka var. Onlardan ikisi ya da üçü işte bunlardır. Dediğim gibi 12 inç çapıyla 2 metrenin altında uzunluğuyla oturduğunuzda mesela bunu şimdi indireceğim. Mesela bu 750 mm, 75 santim yüksekliktesiniz. Çok rahat bir 75-1.80 boylarında birisinin bir 70'e, bir 67'lerin de bir 60, hatta biz 1.65 boyundaki bir kadın da rahatlıkla oturur. Arkasında birisi oturduğunda da iki ayağınız yere rahat basabilmelisiniz. Bu çok önemli bir konu. Bu her scooter için geçerli. Eğer deneyimliyseniz de ön ayalarınızı yani tüm ayak tabanınızın en az her ikisinin de yarısını öne basabiliyor olmanız lazım. Bu tüm scooterlar için, tüm iki tekerler için geçerli. Çünkü bu stabiliteyi koruyabilmeniz için ani duruşlarda vesaire tek ayağınız yukarıda bile olsa frenle işte ışıklar durup kalkarken bu
yarım o en azından basmak deneyimler için. Yeni başlayanlar için ise her iki ayağını da yere koyabilmek çok önemli. O nedenle de bu boy, yükseklik önemli. Yani 80 santimetre üzerine çıkmadan 75 ki en alçak öyle başlıyor. 74-75 santimetrelerde başlar. 75 ile 80 arasında işte burada 79 santim mesela Lambretta'da ki çoğunluk markalarda da böyledir. İlla biz kendi markalarımız için konuşmayalım. Fiddle'da da böyledir. Bakın çok rahat. Burada da 78-79. İşte ben 1.78 boyundaysam böyle baktığınız zaman ki çok rahatlıkla 1.70'e kadar ayaklarınızı koyabileceğiniz, en azından yarım olarak koyabileceğiniz, rahat oturabileceğiniz bir scooter. Çok rahat bir şey seçmek istiyorsanız böyle 12 inçli küçük bir scooter seçebilirsiniz az kullanımlı. Ben biraz sportif seviyorum. Biraz önce diyordum ya biraz sportif, hafif önde olmak istiyorum. Birazcık böyle kalkışı da tempolu olsun. Yine hani sakin kullanıyorum ama böyle bir görüntü istiyorum. O zaman biraz daha sert süspansiyon olan Lambretta. İtalyanlar biraz daha sert süspansiyonludur ama tabii viraj girişleri güzeldir. Böyle biraz ben işte yani böyle birazcık hareketli kullanmak istiyorum derseniz bu da olabilir. O daha konforludur. Peugeot daha Fransız ekolü olduğu için rahat, yayvan kullanılan bir skuterken burada birazcık daha hafif ki ideal oturma pozisyonlarından biridir. 20-30 derece öndesiniz ve sert bir süspansiyonla bununla birazcık daha dinamik kullanma ögelerini sağlayabilirsiniz. Aslında temel farklar bunlar da böyle. Yani 12 inç için böyle. Bununla birlikte 12 inç önde ABS yeterli minimum. Fakat çap büyüdükçe lastik çapı bakın burada 13 inçe geçiyor. İşte burada SM'nin ADX modeli çok kaliteli örneklerden bir tanesi. Ama ben burada önemli olan lastik çapı. Lastik çapı 13 inçe çıktı. Dediğim gibi 14'e çıkabilir ve 16'ya çıkabilir bu çap. Büyüdükçe sizin bakın aşağıda lastiğin aldığı, şuradan göstereceğim en kritik şey bu. Bununla böyle sakin kullanırken bir çukurdan vesaire geçerken aşağıda olan hareketi yukarıya yansıtması size gidonlara daha hızlı oluyor. Yani buna daha çabuk reaksiyon göstermeniz gerekiyor. Fakat lastik çapı büyüdükçe sizin dengeniz tabii ki aşağıda olan işte süspansiyonu çalıştırmayı gerektirecek bir çukurdan geçmeniz, bir engebeden, yükseltiden geçmeniz halindeki sarsıntıları yukarıya vermesi biraz daha zaman alacağı için daha dengeli oluyor çap büyüdükçe. Fakat böyle küçük süratlerle kullanacağım, gezinti için kullanacağım, tüm skuterları kullanabilirsiniz. Dünyanın en ünlü markalarından bir tanesi Vespa. Yıllarca 10 inçti. Yani 11 inçe 12 inçe geçmesi 2010'larda, 12'lerden, 13'lerden sonra oldu. Şu anda 12 inç onlara göre çok yüksek bile yani. 10 inçle insanlar yıllarca 30-40 yıl kullandılar onları. Fakat tabii ki dediğim gibi sarsıntı yukarıya nakletme ve denge olayları tabii ki lastik çapı küçüldükçe biraz daha hassas hale geliyor. Burada onu absorbe edecek, sizin hatalarınızı absorbe edecek, lastik çapı arttıkça absorbe edecek bir yapıya kavuşuyor lastik çapı arttıkça. O nedenle yeni bir scooter seçerken yani yeni başlarken eğer mümkünse estetik kaygılardan ya mutlaka böyle olsun, şöyle olsun gibi şeyler sizin için birinci sırada olsa bile yine şık, düzenli ama bizim şeylerimiz eğer biraz da yol yapacaksanız yani sizin günlük kullanımınız 10 kilometrenin üzerine çıkıyorsa hele günlük otoban kullanımları da başlıyorsa mutlaka minimum 13-14 inç jant teker çapına geçmeniz gerekiyor. İşte öyle olduğu zaman yani ben günlük olarak işte bizim burası için söylüyorum İstanbul'da Büyükdere Caddesi'ndeyim. Maslak'tan Levent'e oradan da Boğaz'a geçeceğim. Ya da geçmesem de oradan Beşiktaş'a ineceğim. Belirli bir yol yapıyorum. Ana arterlerdeyim. Yani trafik olduğunda 80-90 kilometre hızlarla akan bir trafikteyim. O zaman yüksek tekerli. Hem ön hem arkada ABS'si olan, mümkünse de traction kontrolü olan bir scooter'ı tercih etmenizi öneririz. Yeni başlıyorsanız bile. Bunlar hep ağırlıklar da tabii önemli. Şimdi yeni başlarken dediğim gibi ihtiyacı belirlemek çok önemli. Nerede kullanacağım, ne kadar kullanacağım? Bunu belirledikten sonra ikinci önemli konu bence mesafe dediğim gibi. Bu mesafede eğer otobanda devreye giriyorsa bir 1-2 beygir daha güçlü bir su soğutmalı olabilir. Yani sıkıştığınızda trafikte gaz açtığınızda 90-100-110 km hızlara daha çabuk çıkabilen, bunlara göre burada bir %10 daha hızlı çıkarsınız. Daha dengeli olan hem önde hem arkada ABS'si olan modelleri tercih etmelisiniz. 13 inç yeterli minimum olup 14 inçle de rahat edersiniz. Deneyimliyseniz önemli değil yani 12 inçle de rahat gidersiniz ama yeni başlarken seçecekseniz ve eğer her gün kullanacaksanız ve ana arterlerde olacaksanız 13-14 inçlere geçmenizi
öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Eşimize, dostumuza, tanıdıklarımıza da, gelen tüm müşterilerimize de bunları böyle anlatıyoruz. Burada da açıkçası ilk kez böyle anlatıyoruz ama çok soru geldiği için böyle tane tane ve tüm temellerin üzerinde durarak anlatmak istiyorum. En kritik konu bu. Kendinize uygun bir scooter seçin. Şimdi şeyi belirlediniz. Mesafenizi biliyorsunuz, günlük kullanımınızı biliyorsunuz. Ondan sonra geriye kalan sizin bacak boyunuz çok önemli. Yani şu bacak boyu herkesle bir değil. Her ne kadar sele yükseklikleri, mesela burada 81 santim seledesiniz. Biraz yüksek enduro bir gidondasınız. Bu önemlidir ama sizin bacak boyunuz çok yüksekse çok önemli olmayabilir. Bunu denemeniz için üstüne oturmanız gerekiyor. Yani üstüne oturup iki ayağınızın da yerde olup olmadığını bakmanız lazım. Bacak boyu çok önemli. İkincisi kol boyu. Herkesin kol boyu da bir değil. Burada ortalama olarak scooterlar 1.75-1.80 boylarında ve 75-80 kilogram dünya standartları alınarak yapılan scooterlar. Genel geçer ortalamalar olarak baktığınızda. Ama bu standartlardan sapmalar çok olduğu için sizin kilonuz, bacak boyunuz ve özellikle kol ve bacak boyunuz şeyi çok etkiler. Yani oturduğunuzda öne yakın olmak, uzaklaşmak ve dik oturuyor olmak önemli. O nedenle gelip burada mesela bacak boyunuz uzunsa, çok uzunsa, gerçi burada bir enduro gidonundan bahsediyoruz. Kolay kolay değmez ama 1.90'ın üzerindeyseniz örneğin buraya çarpabilir diziniz. O nedenle sizin belki de bunun daha yukarıda olan modelleri seçmeniz gerekiyor. Gerçi şu anda benim burada oturduğum mesela Jetix olsa biraz daha aşağıda olacak. 1.90'ın üzerinde Jetix modelinde SYM'de dizlerinizin değmesi ihtimali olabilir. Yeni başlıyorsanız zor. Ama deneyimliyseniz zaten o döndüğünüz mesafe bölüme doğru dizinizi açarak kullanmayı öğreneceksiniz ve kullanacaksınız. Ama yeni başlarken dizinize bu gidonun değmemesi gerekiyor. Rahat etmeniz lazım. Her iki ayağınızda yukarıdayken dönmeniz gerekiyor. O nedenle mutlaka üzerine oturun. Gerçekten bildiğiniz, tanıdığınız, bu konuda deneyimine güvendiğiniz insanlardan destek alın, tavsiye alın. Mümkünse de bu işin uzmanı, çünkü her konu çok ayrıntısıyla derinlemesine gidebiliyor artık bugünkü teknolojiyle de. İyi bir danışmandan danışmanlık alın. Tezgahtarlık demiyorum, bakın, danışmanlık alın. Yani bir ürünü satmak gibi, işte bunlar var ve bunların arasından da bunu seçebilirsiniz. En çok bu tutuluyor falan gibi değil de gerçekten sizin ihtiyaçlarınıza, kullanım amaçlarınıza uygun mu değil mi diye sizi üzerine birlikte gidip oturacağınız, bunları kontrol edeceğiniz, işte fren mesafesi, el boyunuz, bunların ayarlanabilip ayarlanamadıkları fren manetlerini, sizin elinizin bunlara sığıp sığmadığı, kadınlar için önemli konular bunlar mesela. İşte burada bunu rahat idare edebiliyor musunuz? Orta ayağı rahat alabilecek misiniz bu ağırlıkları? Dediğim gibi genelde bunlar 110-120 kilo ağırlıklarında oluyorlar. Bunlar çok önemli konular. Bu başlangıç için, ama dediğim gibi 100-110 kilolardan başlayıp 140 kilolara kadar olan tüm scooterları aslında tekniği öğrenerek çok rahatlıkla herkes kaldırabilir, indirebilir, ama başlangıçta biraz sizi zorlayabileceği için kendinize uygun, rahat evirip çevirebileceğiniz, rahat öne doğru itip geriye doğru getirebileceğiniz, orta ayağı alabileceğiniz, işte oturduğunuzda gidonuna, bu Django'da da biraz zordur gidona vurmak, gerçi geniş bu, ama mesela Lambrеттa'da biraz daha kolaydır. Şunu rahat yapabildiğiniz, iki elinizle frenlere rahat hükmedebildiğiniz, dik oturabildiğiniz scooterlar sizin için önemli. Bunları da gelip deneyerek bakmanız lazım. Şöyle bir toparlarsak, yani bunlar temel şeyler. Lastik çapı, kilogram, ağırlık, bence performans sonra gelen bir şey. Çünkü zaten bugün en ufak scooterlar bile, işte burada Django, Lambretta gibi, Fiddle gibi 10-11 beygirlerdedir. 10 Nm'ler, 11 Nm torkundadırlar. Bunlar da siz rahatlıkla iki kişiyi İstanbul'un her yerinde, hemen hemen her yokuşta iki kişiyi çıkarabilecek, 90-100 km hızlarla götürebilecek kapasitededir. Kaldı ki 13 inçe geçtiğinde, işte 12-13 beygirlere geçtiğinde buralarda her bir yani 10 beygir ile 12 beygir arasında %20 fark ediyor ki scooter'da önemli bir oran. 120 kilodan 140 kiloya yaklaşık %15 bir ağırlık artışı varken %20'ye yakın bir güç artışı tabii ki performansını, gidişini, kalkışını etkileyecektir. Fakat genellikle scooter'lar zaten yapıları itibariyle ışıklarda pozisyon alabilmek için rahat ve hızlı kalkabileceğiniz, ilk 50 km hıza performansı çıkıp pozisyon alabileceğiniz şekilde dizayn edilirler. İşte yeni motorlu bu 125 cc SYM motorlu Django olsun, Lambretta olsun, aynı motoru paylaşıyorlar. Rahatlıkla bu işlerinizi görebilecek, ya da Fiddle SYM'nin. ADX kaldı ki yani bence bir başlangıcın üst sınırıdır yani işte. Alt sınırlar Fiddle, Lambretta, Django ise üstte de ADX vardır. Arada da bizde işte 125'lik
yine Jetix var. Ya da bir üst sınıf, orada da ağırlık artıyor. Pulsiyon vardır, Peugeot'un Pulsiyonu. Fakat bir başlangıç motorunda mümkünse 120-140 kilogram, 150 kilogramı geçmemek lazım. 10-11 beygirler yeterlidir. Dediğim gibi kısa mesafelerde 12 inçler size yeterli olacakken 13 inçler. Ana arterleri kullanıyorsanız, otobana çıkıyorsanız mutlaka 13-14 inçlere çıkmanız gerekir. Onun dışında tabii ki işte kullanışlılık, performans ögeleri, çevrecilik, yani karbon emisyon hacimlerine dikkat ediyorsanız ki etmemiz gerekiyor. Ne kadar karbon yaktı? Bunlar zaten çok küçük motorlar. Ortalama 100 kilometrede 2-2,5 litre benzin yakacak motorlardır, skuterlardır. Çok fark etmez. Yani aralarında %10, %20 fark eder ama inanın bu da 2-2,5 litre yakarken işte orada mesela 150 kiloya yakın ADX, o da 2.2-2.3'lerle 100 kilometrede yakıtlarla devam eder. Çevreci olması, kullanışlılık, performans ögeleri, bunların hepsi önemli. Bunların hepsini daha yakından 2 kişiyle rahat edebiliyor muyum? Arkada oturan kişi ayaklarını uzattığında buralara rahat oturabiliyor mu? Ya ben tek kişiyim, işte Lambretta'da rahat ediyorum ama ikinci kişi rahat etmiyor çünkü kısa. Biraz daha göreceli olarak. 2 kişi gider misiniz? Gidersiniz. Ama İtalyanların seleleri biraz kısadır. Ama bu gördüğünüz gibi çok uzun bir sele ya da işte orada mid size diyebileceğimiz yapıya geliyor. Bence başlangıçta Maxi'ye geçmemek gerekiyor. 250 cc'ye çıkmamak gerekiyor. İlk scooter'ınızı 125 cc seçebilirsiniz. Size belki ömür boyu hizmet eder. Değiştirmek isterseniz, bu işi çok severseniz, daha fazla kullanmak isterseniz de değiştirebilirken de ikinci el değeri de burada önemli. Şimdi buraya geçince de ikinci elde rahat elinizden çıkarabileceğiniz, işte bir iki sene kullandığınız 3-5 bin kilometre, artık bir üst versiyona geçmek istiyorsunuz, kendinize güveniyorsunuz, kaskınızla, eldiveninizle biraz da artık uzun yollar yapmak istiyorsunuz. Burada da devreye işte daha üst versiyonlara 250 cc bir Joy Max'e geçebilirsiniz, işte ne bileyim G300, X300 gibi bizim Lambretta'nın üst modellerine ya da daha performanslı 13-14 inç işte Mamba'lara ya da 300 cc'lik bir Joyride'a geçebilirsiniz. 140-150 kilometre hızlarla da uzun yolda ya da XP400 Peugeot'un büyük versiyonlara geçebilirsiniz. Burada da önemli olan tabii ki alım maliyetleri artık çok önemli. Bununla birlikte sağlamlık, parça bulunurluğu, arkasında servis yapısı. Örneğin SYM'de bugün Türkiye'de 90 üzerinde servisi var. Her yerde parçasını bulabileceğiniz, artık Türkiye'de üretilmeye başlayan, çok yaygın servis ağı olan scooterları, İşte örnek SYM, dediğim gibi Peugeot, bunları seçebilirsiniz. Yaygın ağ olması, özellikle sarf malzemelerinin ve malzemelerinin fiyatlarını kıyasladığınızda uygun olması. Ama işte böyle baktığınız zaman da zaten piyasada 3 tane, 4 tane, maksimum 5 tane marka vardır. Bunların arasında kalmanızı tavsiye ederiz. Tabii sonuçta bu fiyat performans bütçeyle ilişkili. Ama bütçeyi bir kez ayırıyorsunuz. Bu kritik bir şey. 2 teker. Buna göre ayırıp bundan sonraki detayları da daha da ayrıntılı bir şekilde, varsa sorularınız mutlaka bunun altına yorumlayın ki belki bir ikincisini, üçüncüsünü çekeriz bunun. Yorumlara yazın. Showroomlarımıza bekleriz. Size uygun scooter'ı birlikte seçebilmek amacıyla. Ben burada bir giriş yaptım. Genel bir kafa karışıklığından, böyle bir örgü yumağı gibi düşünün. Biraz toparlayabildiysek bununla ne mutlu. Kafanızda biraz canlandırabildiyseniz size nasıl bir motorun, scooter'ın uygun olduğunu, burada varyasyonları olan, dediğim gibi 12'den başlayıp 13, 14, 15 inç jant boyuna, yüksekliğe, genişliğe, ene varan bir varyasyon olduğu için scooter'ın hangisinin size uygun olduğunu, boyunuza, kilonuza, kol yapınıza, 2 kişi kullanıp kullanmayacağınıza, yük taşıma oranınıza, kullanım sıklığınıza göre daha yakından sizlere hizmet verebilmek için biz Motobox bayilerine ve yorumlara sizleri bekliyoruz. Ve bir beğeni tuşuna da basarsanız bu tür içerikleri size daha iyi ulaştırabilelim diye, beğenirseniz de seviniriz. Herkese iyi günler diler ve bekleriz.